Geçen videolarda bahsettiğimiz sanayi devrimi ve dünyanın geldiği durum üzerine konuşmalarımızdan sonra şimdi yeni bir sanayi devrimine geçişten bahsedildiğinden söz etmiş. Ne düşünüyorum diye sormuş. Endüstri 5 sanayi devrimi, böyle bir şeye geçilmekten bahsediyorlar. Aslında yeryüzündeki tüm cihazların birbirleriyle bilgi ve veri alışverişi içinde olduğu ve tek bir sisteme bağlı, entegre olan bir endüstriyel dönemden bahsediliyor. Hatta şeylerin interneti deniliyor bunun adına da. Internet of Things, nesnelerin interneti. Mesela zaten biliyorsunuzdur, Metaverse diye bir çağın içine giriyoruz. Sanal dünya içinde bir gerçeklik yaratmak istiyorlar ve biz aslında avatarlarımızla o dünyanın içinde var olacağız. Gerçekmiş gibi Fransa'ya gidip bir mağazadan alışveriş yapabileceksiniz. Reklam çıkacak ve gideceksiniz. Oradan alışveriş yapabileceksiniz. Uzaklar yakın olacak. Her an her yerde istediğiniz gibi gezip tozabileceksiniz. Böyle bir sanal dünya, sanal evren kuruluyor. Metaverse. Yine bir soru soruyorum. Düşünemeyen, kendimizi oraya hapsettiğimiz, o sanal dünyanın içine hapsettiğimiz yerde vasıfsız insanlara mı dönüşeceğiz acaba? Sanayiyle teknoloji içe getirecek yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte aslında insan daha rahat, daha huzura, daha mutluluğa kavuştuğunu zannederken aslında vasıfsız birer canlılar haline mi geleceğiz, getirtileceğiz? Bundan da emin değilim. Yine soruyorum. Mesela hiç global sıfırlama diye bir şey duydunuz mu? Great Reset deniliyor. Pandeminin içinde bir anda ortaya çıkan bir kavram. Kapitalizmi dönüştürme projesiydi ama tam olarak da ne olduğunu bilmiyoruz. Dijital ekonomik bir altyapı kurarak yeni bir sanayi devrimi. İşte bu sanayi 5 gibi bir şey. Sonra komple teorileri üredi. Bu küresel elitlerin yeni bir dünya düzeni kurmak için koronavirüsü yayılmasını kullanarak amaçladıkları projelere hızlı bir geçiş için bu projenin bir an önce öne sürüldüğü söylendi. Bu arada tabii Covid bir biyolojik savaş diyenler de var. Bilmiyorum, böyle bir kanıt yok. Dolayısıyla ikisi de gerçek benim için. Olabilir, olmayabilir. İçinde bulunduğumuz, hatta bunu kitabımda da yazarım. Şimdinin içinde hiçbir şeyi anlayamayız. Şimdinin cevapları hep gelecekte saklı olacaktır ve hep de öyle olmuştur. Bu arada komple teorilerini ciddiye alırım. Bence siz de ciddiye alın. Safsatalardan bahsetmiyorum. Eğer ki söyleyen kişi, bir komple teorisi ortaya atan kişi, teorisini mantıklı nedenler üzerine oturtabiliyorsa, o zaman söylediği şeyin gerçek olabilme ihtimali de vardır. Tarih ortaya çıkan sayısız komple teorileriyle doludur. Tarih komple teorilerinden daha çok komplolarla doludur. Bize komplo teorisi lafı duyduğumuz zaman güleriz, saçma gelir falan ama bu da algılarımıza yerleşen, yerleştirilen bir şey diye düşünüyorum. Bence her komplo teorisini göz ardı etmeyin. Çok saçmalı olanlar var ama ayırt etmeyi de bilin. Çünkü komplo teorisi sistemin muhalefetidir, kıymetlidir. Düşünmemizi sağlar, sorgulamamızı sağlar, araştırmamızı sağlar. Saklı gerçeklerin de ifşasıdır çoğu zaman. Gerçeğin durduğu en gizli yer neresidir biliyor musunuz? Gözümüzün önü. İşte gözümüzün önünde durduğu için zaten apaçık ortadadır. O yüzden inanmamız zordur. Komplo teorilerini gülüp geçmeyin. Kimin söylediğine bakın derim ben. Maria demiş ki kadere inanır mısın? Tek bir kader çizgisine ait olduğumuzu düşünmüyorum. Geçen videoda bahsetmiştik. Ben ve benler, biz ve bizler verdiğimiz her kararla, her seçimimizle sonsuz tane yol yaratıyoruz demiştik. Bunların hepsi de kendi kaderlerini belirliyor aslında. Hepsi kendi sonuna varıyor, kendi farklı sonlarına varıyor. Kitabımda ikinci kıyamette bu kaderle ilgili bir yer, kaderle ilgili de yani zaman kadar kaderle ilgili de bahsettiğim çok şey var ikinci kıyamette. Sabri 1. Dünya Savaşı öncesi İngiltere'deyken kaçmak istiyor, geri dönmek istiyor ülkesine, İstanbul'a, Dersaadet'e. Uri onu kaçırmaya çalışıyor. Uri ile bir konuşmalarında, kitabı okuyanlar bilir bu konuşmaları. Kadere inanır mısın yolcu diye soruyor Uri Sabri'ye. Sabri o kadar artık hayatı, yolu, geçmişi o kadar ızdırap içinde geçmiştir ki kader onun için uzak bir ülke ismi. Asla ulaşamayacağım, var olamayan toprak parçası gibi olduğunu düşünür. Kendimizi nereye sürükleyeceğimizi
sürüklüyorsak oyuz sadece diye cevap verir. Ve Uri şöyle der ona, belki de kendimizi sürükleyen biz değilizdir. Peki ya kendi ufak kaderlerimiz içinde oyalanırken bizi sonsuza dek hapsedecek daha büyük bir kaderin pençesine düşmüşsek diye sorar. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi işte hep konuşuyoruz bu sanayi devriminin sistemin kurulması ve aslında kaderlerimizin onlara teslim edilmesini vurguluyor burada Uri. Özgür irade, özgür seçim yapabilme, özgür iradeyle oluşturulduğu sanılan bir karar aslında bilinç tarafından ateşleniyor. Bilinçaltılarımız kontrol ediyor bizi. Bir yine videomuzda söylemiştik. Joseph Goebbels, Hitler'in propaganda bakanı, algılara hükmedersen insanoğluna ulaşırsın demişti. O zaman şimdi soruyorum, algılarımızı yöneterek aslında özgür irademizi de yönetmiş olmuyorlar mı? Sürekli manipülasyona uğrayan insan nasıl özgür olabilir ve seçimlerini nasıl özgür iradesiyle yapabilir diye bir soru soruyorum. Yine soru sordum.